Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bahtına kabak çığırtma tarifi hazırladım. Öncelikle yemeğimizin sosunu hazırlayarak başlıyoruz. Bir tane büyükçe soğanı yarım ay şeklinde doğruyorum. Soğanlarımı hemen kavuracak olduğum tavaya alıyorum. Soğanların üzerine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıp kısık ateşte kavrulmaya bırakıyorum. Bir tane kapya biberi önce ortadan ikiye bölüyorum ve daha sonrasında enlemesine şeritler olacak şekilde doğruyorum. Bu şekilde hazırlayabileceğiniz gibi dilerseniz verevine olacak şekilde doğrayıp biraz daha uzun biberler elde edebilirsiniz. Üç tane orta boy yeşil biberi de çekirdeklerini temizliyorum ve küçük küçük doğruyorum. Eğer acı seviyorsanız bir tane de acı biber eklemenizi tavsiye ederim. Bir tane kabuğu soyulmuş orta boy domatesi de küp küp olacak şekilde doğrayıp hazır ediyorum. Ben doğrama işlemi yaparken kısık ateşte hafifçe yumuşayan soğanların üzerine öncelikle biberlerimi ekliyorum. Biberlerin her yerine yağ gelebilmesi için şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine bir miktar tuz ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum ve sebzelerimi yumuşaması için bir süre bekletiyorum. Daha sonrasında hemen üzerine küp küp doğradığım domatesleri ilave ediyorum. Domateslerimi de birkaç kez diğer sebzelerimle özleştirmek için karıştırıyorum ve üzerine 2 tane küp şeker ekliyorum. Şekerleri de karıştırarak sebzelerime yedirdikten sonra üzerine bir tane doğranmış büyük diş sarımsak ilave ediyorum. Sarımsakları da sebzelerimle karıştırdıktan sonra kısık ateşte bütün malzemeler iyice birbiriyle özleşene kadar kavrulmasını sağlıyorum ve bu şekilde sosumuzu hazırlamış oluyoruz. Bu arada ben de kabaklarımı hazırlıyorum. Eğer bebek kabak kullanacaksanız bütün halde kullanabilirsiniz. Benimkiler bebek kabaktan birazcık daha büyük olduğu için ortadan ikiye bölüyorum. Uç ve sap kısımlarını alıyorum. Baş kısımları bütün kalacak şekilde boylamasına bir çizik atarak iki eşit parçaya ayırıyorum kabaklarımı. Eğer daha büyük kabak kullanacaksanız ortadan ikiye bölerek de yapabilirsiniz. Bu gösterdiğim şekilde tekrar enlemesine ikiye bölüyorum. Bu şekilde kabaklarımızın hem daha kolay pişmesini sağlamış olacağız hem de hazırladığımız sosla iyice özleşmesini sağlayacağız. Tüm kabaklarım hazır olunca uygun bir tencereye birkaç yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Zeytinyağı çok çabuk yanabileceği için fazla kızmasına izin vermeden hemen üzerine kurulamış olduğum kabaklarımı ekliyorum. Az yağda ve yüksek ateşte kesinlikle tuz eklemeden kabaklarımızı mühürlüyoruz. Pembeleşen kabaklarımızın üzerine de hazırlamış olduğumuz sosunu ekliyoruz.
Kabakları tam pişirmediğimiz için ve sosuyla da iyice özleşmesini istediğim için küçük çay bardağı ölçüsüyle yaklaşık 1 çay bardağı kadar oda ısısındaki suyu yemeğime ekliyorum. Tenceremin kapağını kapatarak kabaklar iyice yumuşayıncaya kadar, bütün malzemeler birbiriyle özleşinceye kadar yemeğimi pişiriyorum. Yaklaşık bir 10-12 dakika sonra zaten yemeğimiz hazır olmuş oluyor. Kabaklarınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çatal batırarak yumuşaklığını kontrol edebilirsiniz. Kesinlikle erimemesi gerekiyor. Su miktarını eklerken de kabaklarınızın birazcık olsun suyunu bırakacağını hesap ederek eklemenizi tavsiye ederim. Yemeğimiz birazcık sulu bir yemek olacak ve hemen servis tabağıma alıyorum. Üzerine dereotu, nane veya elinizde varsa maydanoz serperek servis edebilirsiniz. Ben bugün dereotu serperek servis etmek istedim. Hemen yakından da kabak çığırtmamızı şöyle bir göstereyim. Oldukça lezzetli ve son derece pratik olan kabak çığırtma yemeğini mutlaka bir kez olsun denemenizi tavsiye ederim. Tüm soru, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmında iletebilirsiniz. Elimden geldiğince çabuk bir şekilde dönmeye çalışacağım sizlere. Kabak çığırtma tarifimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Hoşça kalın.